Yeni bir çizim videosuyla herkese tekrar merhaba. Bu sefer çizim biraz basit görünse de aslında düzenlerken videoyu yarım saatlik sınıra dayandığını fark ettim. Neyse ki yarım saati aşmadı fakat yarım saat boyunca konuşmak fikri... Neyse, çok uzatmadan çizime geçelim. Çizim için kullandığım fırçaları bu sefer videoya koymayı akıl ettim. Eskiz için Sketching'den Derwent fırçası, Line Art yani çinleme için de Inking'den Technical Pen fırçasını kullanıyorum. Ama hangi fırçaların kullanıldığından ziyade nasıl kullanıldığı çizimin kalitesini daha çok etkiliyor. Boyama kısmına geçersek boyama için özellikle son zamanlarda airbrush fırçalarını daha çok kullanıyorum. Dağıtma ve pürüzsüzleştirme için, smudge için de aynı şekilde airbrush fırçalarını tercih ediyorum. Sebebine gelecek olursak airbrush aslında daha kontrollü ve daha temiz bir bitiriş sağlıyor. Ama dediğim gibi herkesin tekniği farklı. Ben airbrush'ta şu an rahat bir şekilde boyamayı yapıyorum. Sizin illa airbrush kullanmanıza gerek yok. Bütün fırçaları tek tek deneyin diye tavsiye ediyorum. Çünkü ben denedim. En rahat ettiğim bu fırça olduğu için bununla devam ediyorum. Yaptığım gölgelendirme ise aslında farklı katmanların üst üste bindirilmesiyle oluşuyor. Şöyle izah edeyim. Gölgelendirme için bir katman açıyorum. Bunu multiply ya da o an istediğim herhangi bir efekte ayarlıyorum bu katmanı. Genelde multiply seçiyorum gölge için bu arada. Ondan sonra bu katmanda boyamayı yapıp pürüzsüzleştirdikten sonra, dağıttıktan sonra o fırça izlerini yetersizse yeni bir katman açıyorum. Buradaki gibi pembe tonlarıyla, mor tonlarıyla ya da başka tonlarla gölgelendirme yapıyorum. Ten renginde normalde birden fazla ton vardır. Deri altı damarlar var, yansıma ışıklar var. Bu yüzden birden fazla renk kullanmaktan çekinmeyin ve çok değişik, güzel etkiler elde edebilirsiniz. Bu resimdeki ablanın rengini soldurmamdaki temel unsur ve sebep kendisinin bir vampir olması. Bildiğiniz gibi vampirler genelde sağlıklı bir ten rengine sahip değiller. Boyama kısmına geri dönersek, yaptığım şey gayet standart. Baz rengini koyuyorum elbise için, ten için, saç için, sandalye için. Ondan sonra bir gölge katmanı açıyorum. Daha sonra üzerine farklı katmanlar açarak gölgelendirmeye devam ediyorum. Sandalyedeki bu desen içinde Procreate'in Vintage fırçaları arasından bir tane seçip onu uyguladım sadece. Minderin eğimine, kıvrımına biraz daha uygun olsun diye sağ solunu eğdim, büktüm, transformla düzelttim. Boyama kısmı biraz uzun sürecek. O yüzden isterseniz birazcık ben kendi karakterimden bahsedeyim. Bu karakter aslında Vampire the Masquerade adında bir FRP oyunu için yaratılmış bir karakter. Ama kendisi daha önce yarattığım temel karakterlerden bir tanesi. Temel karakterden kastım benim hikayelerimden bir karakter. Sadece oyundaki rolüne uygun düşeceğini düşündüğüm için kendisini bu oyunu da kullanmaya karar verdim. Biraz şuk bir kadın, hırslı bir iş kadını, bunu söyleyebilirim. Ve kendisi oyun ve lore'la aşina olan insanlar için bariz bir şeydir. Bir Ventru. Lore'ları araştırmanızı tavsiye ederim. Özellikle vampirlerle ilgili oyunlar ya da vampirlerle ilgili hikayeler, detaylar, konseptler hoşunuza gidiyorsa. Çünkü Vampire the Masquerade dünyası hem karanlık hem derin, bence keyifli. Bilmem ilginizi çekebilir. Bu resimde aslında çok fazla referans kullandım. Poz için internetten biraz fotoğraf araştırmam gerekti. Çünkü bu pozu oturtmak birazcık karnımı ağrıttı. Onun dışında oturduğu sandalye için bir referans bulmam gerekti. Boyama kısmında da keza referans fotoğraflar kullanmam gerekti. Çünkü evet, hayal gücü ile bazı şeyleri yapabiliyorsunuz fakat hayal gücü bir yere kadar sizi yönlendiriyor. Gerçekten de düzgün bir şeyler yapmak isterseniz ya da kafanızdakine yaklaşmak isterseniz hayal gücünüzü besleyecek gerçek bazı referanslar gerekir. Bunlar herhangi birisinin çizimi de olabilir ama en iyi referans gerçek fotoğraflar. Gerçek fotoğraflardan kastım ne? Mesela ben bu eşyadaki yansıma yaparken eşyanın fotoğrafını kullandım. Çünkü metal aksamlar vardı. Metal aksamlarda yansımalar vardı.
Ten boyaması için de aynı şekilde gölgelendirme kısmında bazı referans fotoğraflar kullandım. Pozu çizerken referans fotoğraf kullandım. Referanslar iyidir. Burada referanstan kastım yanlış anlaşılmasın, altına koyup üstünden çizmek değil. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Bu size bir şey öğretmez. Ama bakarak çizmek, bakarak mekaniğini ya da dinamiğini, iç iskeletini anlayarak bir pozu çizmek size çok daha fazla şey kazandıracaktır. Referans fotoğraflar dostunuzdur. Referansla çalışın. Şu an saçtayız değil mi? Evet, şu an saçtayız. Saçla bayağı bir uğraştım çünkü yaptığım line art'ın istediğimden daha kalın ve daha baskın olduğunu fark ettim. Bu arada video boyunca ara ara videonun pikselleştiğini görebilirsiniz. Bu kesinlikle sizin video ya da internet kalitenizle alakalı değil. Ben ekran kaydı alırken videoda bazı bozukluklar olmuş. Neden olduğunu bilmiyorum. O yüzden aktarırken de buraya ve düzenlerken ondan bir türlü kurtulamadım. Bazı kısımları o yüzden kırpıp es geçmek ya da hızlandırmak durumunda kaldım. Şimdiden özür dilerim. Umarım ilerleyen videolarda da aynı sorunu yaşamam diye düşünüyorum. Yoksa hep yaşıyordum da ben şimdi mi farkına vardım? Bilmem. Neyse, bundan sonra en azından daha dikkatli video almaya çalışacağım. Bakacağız. Burada gölgelendirme yaparken yaptığım şeyden birazcık bahsedeyim. Şöyle ki, gölgelendirme ya da ışık verirken herhangi bir şekilde taşmaya dikkat etmeden yapıyorum. Çünkü özellikle saçta mesela çok fazla boşluk var, görüyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Ayrı bir katmanda yapıyorum. Katman özelliğini tabii ki değiştiriyorum. Fakat bu taşmaları silmek için yaptığım şey basit. Ana formu, yani elbise olur, saç olur, ten rengi olur, seçip dış tarafını çevirip ya da dış tarafını seçip işaretledikten sonra o taşmaları siliyorum. Böylelikle ten rengi içerisinde ya da o boyadığım alan içerisinde kalmasını istediğim gölgeler, ışıklar silinmemiş oluyor. Ben de detaylı bir şekilde içine cicine kadar girip hani acaba bir şey kaldı mı diye katmanları kapata aça sürekli ileri geri yapmıyorum. Kullanışlı. Procreate'in acaba komple layer temizle özelliği var mı, bu oluyor mu diye bakmıştım. Ve bu videoyla uğraşırken onu da keşfettim. Siz bu seçimi yaptıktan sonra Quick Menü'den katmanı temizle ya da Clear Layer'ı tıklarsanız seçim alanındakileri sadece temizliyor. Yapa yapa öğreniyorsun. Neyse, geç olsun güç olmasın demişler. O yüzden bu aşamalarda tabii ki bunu bilmediğim için silgiyle siliyorum. Daha sonra öğrendim. Böyle küçük bir ek bilgi olsun. Öğrendiğim şeyleri zaten sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü paylaşmayı seviyorum ve yarım saat boyunca konuşmam gerekiyor demiş miydim? Evet, yarım saat boyunca konuşmam gerekiyor. Işık için saçta birden fazla katman kullandım. Gölge için totalde sadece bir katman kullanmış olmam gerekiyor. Videoda zaten aşağı yukarı biraz hızlı geçse de görüyorsunuz neler yaptığımı, hangi katmanları oluşturduğumu ya da hangi özellikleri katmanlara atadığımı. Size tavsiyem üst üste birden fazla etkisi olan katmanları koyup denemeniz. Çünkü gerçekten de tek bir katmanla ya da tek bir efektle elde ettiğiniz şey çok farklı. Birden fazla katmanla bunu yapmanız ve elde ettiğiniz şeyler çok farklı oluyor. Bunu da söyledikten sonra makyaj ve göz renklendirmesine geçiyoruz. En sevdiğim kısım. Bu resimle ilgili gerçekten gurur duyduğum birkaç şey var. Birincisi, ten için yaptığım render, boyama, gölgelendirme, renklenme, nasıl diyorsanız. Gerçekten çok gurur duyduğum bir şey, çünkü şu ana kadar yaptığım en iyi çalışma. Dijitalle çok uzun zamandır çalışmadığımı düşünülürse bayağı iyi. İkincisi de gözler. 3 dersem makyaj, belki dudaktaki ışık çok hoşuma gitti. Şu an bir şey görmüyorsunuz ama makyaj tamamlanınca göreceksiniz zaten. Arka plan
Beklediğimden çok daha iyi oldu. Aslında genel olarak bu resmi ve bu çizimi bayağı beğendim. Çünkü yeni şeyler denemek durumunda kaldım. Durumunda kaldım yanlış bir ifade aslında. Yeni şeyler denedim ve sonuçlardan gayet memnun kaldım. Ve bu resimde line art'ı da boyadım. Neden diyecek olursanız özellikle saçtaki siyah renk patlaması benim gözümü çok rahatsız ediyordu. Ve bunu birazcık yumuşatmaya karar verdim. Çünkü line art'ın üzerine attığım ışık katmanı bunu yumuşatmaya yetmedi. Ten renginde birazcık çok patlama olduğu için oradaki line art'ı da birazcık boyadım. Zaten şu an yakın planda görüyorsunuz. Bu çok hızlı airbrush'la yaptığım, tümüyle boyamadığım, sadece biraz ton verdiğim, ışık olan yere biraz daha fazla boyama attığım bir boyama tekniği. Elbisenin biraz daha pahalı görünmesini istediğim için aslında tekrar üzerine bir ışık katmanı attım. Elbise değil, bu takım elbise oluyor galiba daha çok. Biraz süslü bir ablamız. Daha parlak bir kumaş olsun diye daha parlak gösteren bir katman attım. Gölgeleri birazcık daha arttırdım. Ama zaten çizim uzun sürüyordan kastım bu. Genelde çalışma tekniğim benim şu şekilde. Bir gölge katmanı atıyorum. Eğer yetersiz olduğunu hissedersem bir katman daha açıp tekrar bir gölge katmanı atıyorum. Bu biraz daha kontrollü bir şekilde resmi koyutmamı sağlıyor ve geri dönülmez akşamın ufkundan gün batımına bakmamamı sağlıyor. İlkokuldaki resim öğretmenimin çok sevdiğim bir lafı vardı. Çocuklar demişti, resimde hata olmaz. Siz mavi bir ağaç çizecekseniz o ağaç mavidir. Gökyüzü yeşil yapacaksanız gökyüzü yeşildir. Gibi. O yüzden Bob Ross'un da dediği gibi. Küçük tatlı hatalar güzel sürprizlere sonuç doğurabilir. Hata yapmaktan da korkmayın. Evet, şimdi çizimin gerçekten de sevdiğim kısmı gözler. Genelde çizimlerde ben göz boyamayı çok severim. Burada eskiz fırçalarını da kullandım. Airbrush da kullandım. Ne fırçası kullandığınız size kalmış ama yanılmıyorsam 6 katman var burada göz için. Bazıları Color Dodge var, bazılarında Add var. Multiply da var. Bir sürü katman var ve rengin gerçekten patlamasını istedim. O yüzden bu kadar canlı ve çarpıcı renkler var. Gözdeki yansıma ışıkları da ben her zaman line art'ın üzerinde bir katman açarak yapıyorum. Özellikle istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Genelde normal ya da ona yakın bir ayarda tutmaya çalışıyorum ben. Çünkü diğer efektler line art'ın üzerine geldikten sonra kaybolabiliyor. Line art üzerine ben genelde yansıma ışıkları ya da highlight, açık ışıklandırma katmanları koyuyorum. Bu line art'ı birazcık yumuşatıyor. Daha gerçekçi olmasını sağlıyor ve efekti etkisi hoşuma gidiyor. Denemeler yapın, çeşitli şeyler deneyinden kastım aslında birazcık da bu. Deneyerek ancak neyin nasıl durduğunu ve neyin hoşunuza gittiğini fark edebilirsiniz. Bunların hepsi de sizin çizimde bir tarz oluşturmanızı sağlayacak değişiklikler, küçük detaylar. Denemekten çekinmeyin. Bokeh brush'ını çok sevdiğimi söylemiş miydim? Bu resimde bayağı bir kullandım aslında. Mücevher ışıltısından tutun arka planda şehir ışıklarında bile kullandım. Brush'a 2 defa tıkladığınızda özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Ve bu çizimi yaparken Procreate güncelleme aldı. Çünkü bazı arayüzler değişmişti ve bazılarını sırf meraktan denediğimi itiraf etmem gerekiyor. Arka plana geçmeden önce tabii ki son olarak sandalyeyi boyamam ve ışıkları koymam, bitirmem gerekiyordu. Metal ışıklandırması, renklendirmesi, metalin renderı bayağı zor aslında. Bu yüzden daha önce dediğim referans resimle çalışma burada çok işe yarıyor. Size çizim konusunda kendiniz tecrübe edin, araştırın, deneyin dememdeki esas sebep benim de çizimi kendim öğrenmem. Yani çizim için herhangi bir eğitim almadım. Nasıl böyle çiziyorsun diyenlere de tek cevabım yıllarca çalışarak. Hani bir gecede olmuyor. Lisede çizdiğimle üniversitede çizdiğim farklıydı. Üniversitede çizdiğimle şu an çizdiğim çok farklı.
ki ben son 5 senedir doğru düzgün aktif olarak çizim yapmıyorum. Ama altyapımı bir şekilde sağlam oluşturmuşum ve hala neyi nasıl yapabilirim, neyi daha düzgün yapabilirim, saç, göz, baş, oran orantı, bunların hepsine hala bakıyorum. Bakmam gerekiyor zaten. Yani çizim herhangi bir sanat dalında olduğu gibi hani ah ben oldum, yaptım, bittim denilen bir şey değil. İnsanın kendi geliştirmesi için farklı kaynakları da araştırması gerekiyor. Farklı şeyler de öğrenmesi gerekiyor. El çizmeyi beceremiyorsanız ben yaptım. Bir hafta boyunca sadece el çizdim. Ayak çizmeyi beceremediğim için bir hafta ayak çizdim. Oran orantıya bakarak, kendimi zorlayarak oran orantıyla çizmeye çalıştım. Çünkü ilk başta çizdiğimde 5 metre bacaklı anime çocukları çiziyordum. Nereden başladığınız, nereden geldiğinizin hiçbir önemi yok. Eğitim alıp almamanızın da bir önemi yok. Dediğim kulağa can sıkıcı gelecek ama sadece sıkı çalışma başka bir şey değil. Kendi geliştirme hevesi ve bundan keyif almaya çalışma. Procreate'de ilk çizerken berbat çiziyordum. Yani en azından gördüğüm güzel çizimlere benzer bir şey çıkarmaya çalışıyordum. Fakat dijital çizimde çok fazla tecrübem olmadığı için, yani vardı ama bir line art olmadan render almak gibi tecrübem mesela yok. Bunları öğrenmek için kendime zaman tanımam gerekiyordu. O yüzden fena halde programa sinirlenmiştim. Yalan yok. Ama daha sonra özellikle bu çizimde mesela tendeki o render'ı çok daha güzel aldığımı fark ettim. Ve gurur duyduğum çalışmalardan bir tanesi de olmasının sebebi zaten bu. Kendimi geliştirdiğimi görüyorum. Ve bu gerçekten de insanın gururunu okşuyor. Kendi geliştirmek için referans resim bakmak, benzer şeyi çizmek, teknik çalışmak, temel teknikleri öğrenmeye ya da tekrar o bilgileri tazelemeye çalışmakta herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbir şeyde kestirme yoktur. Siz kulağa can sıkıcı gelecek ama okulda 1. sınıfta direkt size trigonometri mi öğrettiler ilkokul 1'de? Hayır. Her okulda, daha doğrusu her okul döneminde demeyeyim. İlkokul, ortaokul, liseye başlarken benim genel sıkıntım şuydu. Bildiğiniz her şeyi unutun diye sıfırdan matematiğe başlatıyorlardı. Can sıkıcı. Kabul ediyorum. Ama resimde ve güzel sanatlarda bildiğiniz her şeyi unutun diye başlamanıza gerek yok. Hiç teknik bilginiz yoksa evet bildiğiniz her şeyi unutmanız faydalı olabilir. Ama kendinizi geliştirmek için herhangi bir kısıtlamaya girmenize de gerek yok. Keyif almıyorsanız bırakın ama eğer çizimde kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız da yılmadan çalışmaya devam edin. Hani çünkü pes etmek pek sağlıklı değil. Öğrenme eğrisinin bir parçası ilk baştan bir şeyi çizememek bana kalırsa. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Tabii ki bunu bilmiyorum. Evet, metal boyaması zor demiştim. Fena olmadı sanki ama yine de tabii ki daha iyi olabilir. Özellikle burada elin yansıması beni çok zorlamıştı. Referans resimler biraz hayat kurtar diyebilirim. Ama tabii ki daha çok çalışmam gerekiyor. Hala amatör bulduğum yerleri var. Yine de hiç fena değildi. Bence. Çizime başlarken aslında benim kafamda aşağı yukarı bir konsept vardı. Biraz ondan bahsedeyim. Bir çizime nasıl başlıyorum. Genelde arkaya bir müzik açarım çünkü müzik herhangi bir duyguyu çizime yansıtmamı daha da kolaylaştırıyor. Agresif bir müzik olduğu zaman daha agresif görünen pozlar, sahneler çizebiliyorum. Romantik veya slow parçalar dinlerken daha romantik sahneler çizebiliyorum. Gibi. Yani kısaca müzik benim için modu oluşturmakta önemli bir etmen. Bu arada dediğim sebeplerden ötürü tekrardan videoyu kırpıp buraya atlamak durumunda kaldık. Çünkü videonun arası bozulmuş. Ama yaptığım çok fazla bir şey yoktu. Sizi temin ederim. Sadece duvar ve arka plandaki o cam mekan ve arka manzara olacak 2 ayrı katman oluşturdum. Ve oradan devam ettim diyebilirim. Bu çizime başlarken evet arkaya güzel müzikler koydum kesinlikle. Zaten kendisi vampir olduğu için bir playlist açtım.
Biraz daha rock şarkılar olsun diye. Ve kafamda aşağı yukarı bir poz vardı. Ezberden çizemeyince referans fotoğraflar aramaya başladım ve referans fotoğraflardan poz oluşturdum. Bu arada kayıt sırasında arka fon gürültülerini mümkün olduğunca minimal tutmaya çalıştım. Ama dışarıda çok fazla rüzgar var. Kapalı mekanda şu an kayıt yapıyorum fakat profesyonel bir stüdyom yok. Pimapen izin verdiği ölçüde aslında rüzgar sesi ve dış sesleri engelliyor. Şimdiden özür dilerim. Arkadaki şehir ışıkları iki farklı şekilde yapıldı. Bir tanesi gördüğünüz gibi bokeh brush ile aslında yapıldı. Bir tane de yukarı yönde olan ışıklar. Airbrush'ta yaptığım çizgileri sadece motion blur ile dağıtmakla yapıldı. Fakat benim istediğim daha kolay bina çizmeden şehir ışıkları koymaktı. Bu yüzden bence günü kurtarıyor. Çok basit, çok efektif ve yani çok mükemmel değil kabul ediyorum ama günü kurtardı. Arkada cam olduğu için zaten cam yansımalarında gene aynı şekilde Luminance kategorisindeki brushları kullanarak yaptım. Bence güzel oldu. Ve son dokunuşlarda loş bir odada olan aydınlatmayı yapmak için en üst katman olarak bir yukarıdan aşağı inen ışık hüzmesi boyadım. Aslında resim şu noktada bitti sayılır çünkü imzamı attım. Fakat dedim ki kendi kendime bu resmi ne tamamlar Özlem biliyor musun? Güzel cam bir masa. Burada çizimin ne kadar zaman aldığını, ne kadar dosya boyutunun büyük olduğunu ve tabii ki kanvasın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. A4'te çalışıyorum. DPI 300'de çalışmak bence bir hataydı. Ama yani denemelerden bir tanesi bu da. Procreate'in bulduğuma çok sevindim bir diğer özelliği. Drawing Guide denilen bir sistemi var. Bunu simetri cetveli oluşturmak, izometrik çizgiler, perspektif çizgileri oluşturmak için ve bunun üzerinden çizmek için kullanabilirsiniz. Bulduğumda gerçekten çok sevindim. Fakat burada kullandığım simetri ekseni hiçbir işe yaramadı. Tabii bunu fark etmem biraz zaman aldı ama ilk defa bulduğum şeyi denemekten tabii ki çekinmeyecektim. Onu es geçtikten sonra cam masayı çizmeye normal şekilde devam ettim. Fakat bunun için ayrı bir guide açtım. Bu da tabii ki benim çok daha rahat cetvel koymadan en azından yatay çizgiler konusunda sıkıntı çekmeyeceğim bir grid sistemiyle. 2 boyutlu olanla sağlandı. Ve bu gridin aralıklarını istediğiniz kadar daraltıp istediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Çok pratik. İnanılmaz rahattı. Nispeten daha düzgün yatay çizgiler çektim. Büyük bir ihtimalle bunun 90 derecelik açılarda olmasını sağlayan bir kısa yol var fakat ben henüz keşfedemedim. Bu demek oluyor ki birkaç video daha araştıracağım. İlk defa bir cam masa çiziyorum. O yüzden aşağı yukarı ne yapmam gerektiğiyle ilgili fikrim vardı. Fakat ne yaptığımı çok kısaca anlatayım. Ana hatlarını çizdikten sonra masanın içini sadece doldurdum. Neyse ki kenarlar ya da masa ayakları çizmeyi zaten planlamıyordum. O yüzden bu kısım biraz daha rahat oldu. Ve mavi tonlarında bir cam rengi seçtim. Cam göbeği rengi. Bunun çözünürlüğünü düşürerek biraz daha şeffaf bir şey elde etmeye çalıştım. Ve burada komik bir hikaye var. Video tekrar bozuldu. O yüzden burada bir atlama var. Bunu es geçersek, şu an çizdiğim tablet ve masadaki konuşma cihazı ya da neyse bu bilmiyorum. Bir şey olsun diye çizdim sadece. Belki telefondur. Bilmiyorum. Bunların line art'ını kaybettim. Procreate'deki quick menüyü biliyorsunuzdur kullanıyorsanız. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Tek bir dokunuşla ekranda çıkıyor ve siz yeni katman oluşturma, alt katmanla birleştirme, katman temizleme gibi bütün seçeneklere çok kolay erişebiliyorsunuz. Ve sanıyorum o katman kilitli olmasına rağmen Procreate'in cilvesi katmanı temizlemeye yanlışlıkla bastım ve katman silinmiş.
Çizimi bitirdikten sonra bunu keşfetmek hiç de hoş olmadı ama öğrenme sürecinin bir parçası. Yapacak bir şey yok. Camdaki yansımaları yaparken arka camda olan yansımaları birazcık dikkate alarak yapmaya çalıştım. Çok başarılı mı? Mükemmel değil. Fakat bence iyi oldu, işe yaradı. Çünkü camdan da muhakkak yansıyan bir yansıma ışığı vardır. Ve camdaki ışıklar oda içerisindeki aydınlatmaları da aslında ifade ediyor bir noktada. O ışık kaynağı nereden geliyor? Spot ışıkları mı cama dönmüş? Hiçbir fikrim yok. Ama güzel durdu. Ve bence fena olmadı. Ben de öyle bıraktım. Cam olduğu için tabii ki tabletin gölgesinin aşağı inmesi gerekiyordu. Bu yüzden oraya bir gölge ekledim. Bunu nasıl yaptım? Sadece katman çoğalt yaptım, katmanı kopyalayarak birazcık opasitesini düşürdüm ve eğip büktüm, uygun şekilde yerleştirdim. Aslında çok basit görünüyor fakat ileri geri biraz uğraştırdığını söylememe gerek yok sanırım bunun. Video da çok kısa görünüyor ama aslında bu bir hafta kadar uğraştığım bir çizimdi. Neden bu kadar uğraştım diye sorarsanız video çok hızlı. Video 8 kat neredeyse hızlandırılmış. 8 kattan fazla olan yerler var. Birazcık daha hızlı geçmek için. Siz hesap edin. Ve bu da line art'ı kaybettiğimi anladığım an. Aslında tekrar çizmesi kolaydı çünkü zaten boyanmış şekiller vardı ve çok basit birkaç çizgi çizecektim. Ve Procreate'in içerisindeki eğri çizme, düz çizgi çizme aletleri sayesinde bunları yapmak çok kolay oldu. Aletten kastım aslında sadece ekranda düz çizgi çizip kalemi birazcık daha uzun ekranda basılı tutmak. Alt menü açılıyor ve eğer bir eğri düz çizgi çizdiyseniz bunu düzenleyebiliyorsunuz. Bu kadar. Ve bunu yaptıktan sonra çizim nihayet bitti. Uzun bir süreç oldu fakat ben bu çizimle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü yapmak istediğim her şeyi yaptım, hatta fazlasını yapabildiğimi düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım anlattıklarım yararlıdır, eğlencelidir ve umarım çok sıkıcı değildir. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu da masasız hali. Efektli bir şey mi koysam?